Onlar için sınır namustu. Ordunun gören gözü, fethin en keskin ucuydu onlar. Tarih onları arkalarında sadece toz bulutu bırakan gizemli süvariler olarak kaydetti. Ama onlar şehadeti bir ödül sayan, sarsılmaz bir inançla düşmana korku salan akıncılardı. Bugün gölgelerinden ordu kuranların, rüzgarı dizginleyenlerin ve devletin en sadık fedailerinin dünyasına giriyoruz. Akıncı demek, sadece hızlı at binen bir asker demek değildir. Akıncı, Osmanlı'nın en ileri karakolu, en profesyonel istihbaratçısı ve sınır boylarının gerçek efendisidir. Bu teşkilat, İslamiyet öncesi Türk kültüründeki Alp geleneğinin Osmanlı'nın devlet aklıyla birleşmiş en rafine halidir. Akıncı Ocağı'na kabul edilmek bir imtiyazdı. Bu ocağa girmek isteyen yiğit sadece bilek gücüyle değil, karakteriyle de sınanırdı. Adayın, bölgesindeki mülki amirlerden veya dini liderlerden yarar, dürüst ve temiz sicilli olduğuna dair kefil getirmesi şarttı. İsimleri, eşkalleri ve sülaleleri akıncı defterlerine büyük bir titizlikle kaydedilirdi. Neden mi? Çünkü bu adamlar girdikleri yabancı topraklarda Osmanlı'nın adaletini temsil ediyordu. Bir akıncının işleyeceği tek bir disiplinsizlik, tüm devletin fetih stratejisini bozabilirdi. Onlar maaş almazlardı. Ama bir krallığı tek bir gecede sarsabilecek kadar stratejik bir güce sahiptiler. Akın, çoğu zaman büyük seferin önünü açan hazırlıktı. Akıncılar, keşif ve haber alma konusunda çok gelişmiş bir sınır ağıydı. Ordu yola çıkmadan önce bölgeyi yoklarlardı. Geçitleri, kaleleri ve halkın nabzını ölçerlerdi. Sınırda olup biten her şeyi kurdukları menzil sistemiyle merkeze ulaştırırlardı. Bir haberin sınırdan saraya ulaşma hızı, o dönemin Avrupa krallarını hayrete düşürecek kadar yüksekti. Padişah, düşman daha harekete geçmeden onların niyetini biliyordu. Akıncı eğitimi, bir meslek değil, bir yaşam biçimiydi ve çocuk yaşta başlardı. Bu disiplin onları Avrupa'nın ağır ve hantal şövalye ordularına karşı durdurulamaz kılıyordu. Akıncıların en büyük yardımcısı menzil beygiriydi. Bu atlar dayanıklılıkları için özel olarak yetiştirilirdi. Bir akıncı sefere asla tek atla çıkmazdı. Yanında mutlaka 2 adet yedek at bulundururdu. Atı yorulduğunda yere ayağını bile değdirmeden hareket halindeyken diğerini atlar ve yola devam ederdi. Bu sayede bir günde 100 kilometreye yakın mesafe kat edebilirlerdi. Akıncılar, zırhın hantallığını hızla takas etmişlerdi. Ağır zırh giymezlerdi. Çünkü onların koruması çeviklikleriydi. Ana silahları olan Türk yayı, kompozit yapısı sayesinde küçük ama çok etkiliydi. At üzerinde tam süratle kaçarken geriye dönüp part atışıyla hedefi 12'den vurmak bir akıncının en temel yeteneğiydi. Doğayla bütünleşme eğitimleri sayesinde açlığa, susuzluğa ve en sert hava koşullarına haftalarca dayanabilirlerdi. Akıncı teşkilatı, güçleri ve sadakatleri yüzyıllarca süren köklü aileler tarafından yönetilirdi. Bu aileler, Osmanlı Hanedanı'nın Balkanlardaki uç kaleleri gibiydi. Örnek vermek gerekirse Mihaloğulları, Bulgaristan ve Tuna hattının sarsılmaz muhafızları. Köse Mihal'den gelen bu soy, akıncılığın kurumsal yapısını belirlemişti. Evrenosoğulları, Yunanistan ve Makedonya'nın fatihi, Balkanların kapısını Osmanlı'ya açan Ulu Çınar, Gazi Evenos Bey'in soyu, tam 4 padişaha hizmet etmiş, Balkan tarihini değiştirmişlerdir. Malkoçoğulları, Macaristan ovalarını nallarıyla titreten, ismi korkuyla karışık bir saygıyla anılan o meşhur aile. Onların sancağını gören düşman, Azrail'in geldiğini sanırdı. Turahanoğulları, Mora ve çevresinde Bizans'ın son kalıntılarını süpüren, strateji dehası bir hanedan. Bir akıncı için sefer, ganimetten önce gaza demekti. Onların yazılı olmayan ama kanla mühürlenmiş bir kanunnamesi vardı. Ölümü bir ödül sayan bu adamlar, aynı zamanda büyük bir adaletin temsilcileriydi. Aman dileyene kılıç çekilmezdi. İbadethanelere dokunulmazdı. Sivil halkın ekmeğine el uzatılmazdı. Eğer bir akıncı girdiği topraklarda halka zulmederse, isminin yanındaki yarar notu silinir.
ve ocağından ebediyen men edilirdi. Bu yüksek disiplin, Osmanlı'nın neden yüzyıllarca Balkanlarda kalıcı olabildiğinin asıl cevabıdır. Onlar sadece kılıçla değil, adaletle de fethediyorlardı. Akıncılar meydan savaşlarında birer kaos mimarıydı. Sırp Sındığı baskını 1364. Hacı İlbey komutasındaki küçük bir Akıncı birliği, kendilerinden kat kat kalabalık olan Haçlı ordusuna gece yarısı öyle bir baskın yaptı ki, binlerce meşale ve yüzlerce boru sesiyle düşmanı koca bir ordunun kuşattığına inandırıp paniğe sürüklediler. Mohaç 1526. Malkoçoğlu Bali Bey'in akıncıları sahte geri çekilmeyle Macar şövalyelerini bataklığa çekti. Şövalyeler ağır zırhları içinde kımıldayamazken, hafif akıncı süvarileri düşmanın etrafında bir fırtına gibi dönerek savaşı 2 saatte bitirdi. Bir devrin sonu, Yergöğü faciası ve veda. Akıncı teşkilatı için sonun başlangıcı. 1595'te Yergöğü civarında yaşanan köprü faciasıdır. Eflak Voyvodası Mihai'ye karşı yapılan seferin dönüşünde Osmanlı ordusu Tuna hattından geri çekilmek zorunda kalmıştı. Ve geri çekilme çoğu zaman savaştan daha tehlikelidir. Köprü başında düzen bozuldu. Anlatılara göre geçiş bir süre yavaşladı. Ağırlıklar, esirler, hayvanlar birikmeye başladı. Hatta bazı kayıtlarda köprü başında pencik ve kayıt işlemleri yapıldığı, bunun da yığılmayı büyüttüğü aktarılır. Tam o sırada düşman baskısı yaklaştı. Topçu ateşi devreye girdi. Darboğaz'da panik başladı. Kimi anlatımlarda köprünün bu baskı altında ve aşırı yükle çöktüğü söylenir. Kimi kaynaklarda ise düşman ateşiyle köprünün tahrip edildiği geçer. Ama hangi ayrıntı öne çıkarsa çıksın sonuç aynıdır. Köprü ve kıyı hattı bir anda ölüm kapanına döndü. Sıkışan birlikler Tuna kıyısında ağır kayıp verdi. Özellikle geride kalan hafif süvari unsurlar, yani akıncılar, bu felaketten en sert darbeyi aldı. Bu sadece bir askeri kayıp değildi. Akıncı ailelerinin yüzyıllarca biriktirdiği tecrübe, saha hafızası, Uç Savaşı'nın ustalığı kısa sürede eridi gitti. Ve akıncılık o günden sonra eski gücüne kolay kolay dönemedi. 17. yüzyıla girerken savaşın kuralları değişti. Ateşli silahlar yaygınlaştı. Tüfekli piyade arttı. Cephe düzeni daha sert ve daha ateş merkezli hale geldi. Akıncıların en büyük silahı hızdı. Ama barut ve kurşun çağında hızın alanı daraldı. Devlet uç düzenini yeniden şekillendirmeye başladı. Akıncı ailelerinin elindeki bazı dirlikler zamanla merkeze çekildi. Ve sınır savaşının yükünü taşıyan yapı yavaş yavaş başka unsurlara devredildi. Böylece sınırların efsanevi süvarileri bir dönemin ruhu olarak tarihe karıştı. Akıncılar sessizce geldiler ve tarihin en büyük imparatorluklarından birinin yolunu açıp gölgelerine çekildiler. Onlar, ölümü bir ödül sayanların, rüzgarı dizginleyenlerin ve devletine sarsılmaz bir bağla bağlı olanların hikayesiydi. Bugün Balkanların her karış toprağında, Tuna'nın her dalgasında onların izi var. Bu tarz, tarihe iz bırakmış savaşçıları ve gölge hikayeleri seviyorsan, bu seri tam sana göre. Sıradaki bölümde Osmanlı'nın en korkutucu şok gücüne gidiyoruz. Deliler. Beğendiysen videoyu destekle, abone ol. Bir sonraki akında görüşmek üzere. Tarihle kal. Hoşça kal.